Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de hemen buradaki linke tıkladığınızda sırasıyla hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var şimdi. Böyle çok kolay, çok da basit yaprak modeli diyebiliriz. Yaprak modeli diye söyleyen arkadaşları gördüm. Bakın şöyle yakından. İpimin rengi koyu renk. Rengim çok güzel ama sanıyorum kamerada bu güzelliği o kadar gösteremiyorum gibi geliyor şu anda. Bu şekilde çok kolay, çok basit, böyle iki sırada öğrenebileceğiniz bir model. Yine bunu bluzlarda, şallarda, hırkalarda, yeleklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Perde de yapılıyor. Perde de yapanlar var. Şimdi sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle yakın tutalım. Yine benim ipim bu kiloluk satılan iplerden. 3 milimetre tığ kullanıyorum bunun için. Zincir çekiyoruz tabana. Ne kadar ne kadar derken ne yapacaksak o kadar diyeyim. Yanlış söyledim. Ne örmek istiyorsanız onun boyutuna göre önce altı için zincir çekmeniz lazım. Zincir birazcık fazla çekin. Modeli şu sırayı üzerine kurduğumuzda fazlasını kesebilirsiniz. Şimdi ben bir miktar şöyle yine aynı iple göstereceğim sizlere. Evet, şu kadar yeterli benim için şimdi modeli gösterebilmek için. Diyelim ki zincirinizi tamamladınız. Şimdi bu zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 kez doluyoruz ve 7. zincirin içine girerek ilk sıra belki biraz zorlayabilir zincirin içine girdiğimiz için dörtlü trabzan yapıyoruz. Önce bir sonra 2 2 aldım. Dördüncüyü çekmiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı zincire tekrar giriyoruz. 1 2 3 bakın. Tekrar doladım 2 kez. Aynı zincire 3 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 defa çekip dördüncüyü beraber çekiyoruz. Bir zincir. Şimdi tekrar 2 kez doluyoruz. Buradan 1 2 3 4 dördüncü zincire bir tane dörtlü trabzan. Yine önce bir, sonra 2 2 2. Bu şekilde. Bunlar yapraklarımız. Şimdi 3 zincir, yine zincirimizden 3'e kadar sayıyoruz. 1 2 3. Buraya bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Şimdi 2 kez doluyoruz ve 1 2 3. Üçüncü zincire bir trabzan. Yine dörtlü trabzan. Trabzanların hepsini dörtlü yapıyorum burada. İpiniz eğer kalın ip olacaksa, kalın iple bir şey yapacaksanız sayılarımız aynı ama mesela trabzanları üçlü de yapabilirsiniz. Hani çok büyük görünürse gözünüze üçlü de yapabilirsiniz. Şimdi bir trabzan yaptık. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Tekrar tığımızı 2 kez dolayıp buraya bir yaprak yapacağız. Aynı zincire, trabzanı yaptığımız zincire batıyoruz. 3 tane yine trabzan yapıyoruz. 3 defa çekip dördüncüyü tığda bırakıyorum. 2 doladım. Önce bir ilmek alıyorum. Sonra 2 2 aldım, bıraktım. Tekrar üçüncüyü yapıyorum. Hep aynı zincire batıyorum şu anda. 4 ilmeği birlikte topluyorum. Şöyle bir tane de zincirimizi çekelim. Bakın bir trabzan yaptık. Şu arada 4 zincir. Yine aynı zincire batarak 3 tane dörtlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar 2 doluyoruz. 1 1 2 3 4 dördüncü zincire bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir. 1 2 3 üçüncü zincire bir trabzan bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Şimdi 2 doluyoruz. 1 2 3 üçüncü zincire bir trabzan, dörtlü trabzan.
Şimdi tekrar 4 zincir çekip bir yaprak daha yapacağız buraya. 1 2 3 4. 2 kez doladım. Zincirin aynı zincire bakın yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 3 ve hepsini birlikte topladım. Burada toplayınca bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımı 2 kez doluyorum ve bu sefer 4. zincire geliyorum. 1 2 3 4. Bir trabzan. Tekrar 3 zincir. Şimdi 3. zincire geliyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 doladık. Yine 3. zincire geliyoruz. Bir trabzan. Burada 4 zincir ve yine aynı zincire batarak bir yaprak daha yapalım. Yani 3 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte topluyoruz her defasında. 2 ve 3. Kapatıyorum. Evet, her bu işlemden sonra tekrar bir zincir, 2 doladık. 1 2 3 4. zincire bir trabzan. Şimdi 3 zincir. 1 2 3. 3. zincire bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. 2 doluyoruz. 3. zincire geliyoruz tekrar. 1 2 3. Buraya bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Şimdi zincirim de bitti. Modeli de böyle bitirmemiz gerekiyor. Yaprakla değil, bir tane trabzanla bitiriyoruz. Evet, bu şekilde. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın burası daha düzgün. Ütüledim çünkü bunu. Alt sırayı sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlıyorum. Ama biterken bir tane trabzanla bitiriyorum. Yani 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, bir tane trabzanla bitiriyoruz. Şimdi bunun üzerine aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Yani zincirin üstüne yaptığımızı modelin üstüne yapacağız. 6 zincir çekerek geri dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 dönüyoruz. Hemen bu trabzanın üzerine yine tığımızı 2 defa doladık. Yaprak yapıyoruz. Yani 3 tane dörtlü trabzan. 1, 2, 3 çektim, bıraktım. Tekrar 1, 2, 3 çektim. Bu sonda yaptığımız trabzanın üstüne yapıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bir trabzan yapacağız. Bu trabzanı da şuradaki dörtlü trabzanımız var. Bakın bunun üzerine batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Şu arada sık iğne yaptığımız yerde herhangi bir işlem yok. Şimdi 3 tane zincir. Şu arada trabzandan sonra yaprağı yaparken arada 4 zincirimiz vardı. Bu 4 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. 2 doladık. Hemen bu yanındaki trabzanın üzerine bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak bir tane yaprak yapıyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz. Yine tığımızı 2 defa dolayıp dörtlü trabzan yapacağız. Dördüncüyü tepede birlikte toplayarak yapıyoruz. Evet, bu şekilde bakın ilk yaprağımız ve ikinci yaprağımız. Yaprağın biri bu tarafa, bir sonraki sırada bu tarafa, bir sonraki sırada bu tarafa şöyle ilerleyecek. Şu aradaki trabzanlar bakın hepsi aynı hizada. Hep üzerine tek bir trabzan yaparak gidiyoruz. Sadece yapraklar yön değiştiriyor. Şimdi bir zincir, 2 doladım. Bakın bu trabzanlar hepsi dümdüz. Her sırada bunun üzerine bir trabzan yaparak geçiyoruz. Buraya bir trabzan. Şimdi 3 tane zincir.
altta da 3 zincir çekip 3. zincire batarak bir sık iğne yapmıştık. Burada da bu sık iğneleri şuradaki boşluğa yapıyoruz. Yaprağın hemen yanındaki boşluğumuza. Tekrar 3 zincir ve yine hemen yanındaki, bakın yaprağın biri burada, biri burada olacak. Buraya 3 tane trabzan yaparak yine yaprak oluşturuyoruz. 2 ve 3. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 kez doladım. Yine bakın dümdüz gidecek bir trabzan burası. Bunun üzerine bir trabzan. Şimdi 3 tane zincir. Hemen buradaki yaprağımızın yanındaki boşluğa, bu 4 zincir çektiğimiz boşluğumuz, bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Buraya da bir trabzan. Şimdi 4 zincir. Bu 4 zincirler işte buradaki sık iğneleri yaptığımız yerler. Şimdi burada da 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batarak bir yaprak. 1 2 3 kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 doladım. Burada da şu sık iğneyi atlıyoruz. Trabzanın üzerine geliyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Sona geldik. Bakın sonda şu dönüşte 6 zincirimiz vardı. Bakın yaprağın yanında. Bu 6 zincir boşluğun içine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 2 kez dolayalım. Bir trabzan yaparak bitireceğiz. Buradan 1 2 3 şöyle 3. 4.'ye batabiliriz. Zincirin içine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Evet. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi biz bir yaprak bu tarafa, bir yaprak bu tarafa. Şimdi buraya yapacağız yaprakları. Bu tarafa bakacak. Evet, buradan bir sıra daha devam edelim. Şimdi bakın böyle bitirdikten sonra yine 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Her defasında böyle bu tarafta da diğer tarafta da 6 zincir çekerek dönüyoruz ve hemen ilk trabzanın üzerine yaprağımızı yaparak başlıyoruz. 1 2 3 kapattım. Bir zincir, 2 doladım. Buradaki trabzanın üzerine bir trabzan. Şimdi 3 tane zincir. Buradaki boşluğun içine bir sık iğne. Yaprağımız burada. Şimdi buraya yapacağız. Tekrar 3 zincir. Ama önce bir trabzan yapıyoruz yapraktan önce. Şimdi 4 zincir ve aynı noktaya 3 tane trabzan. 1 2 ve 3 kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar geliyoruz. Buradaki trabzanlarımızın üzerine bir tane trabzan. 3 zincir. Hemen yaprağın yanındaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Buradaki trabzanımızın üzerine bir trabzan. Evet, şimdi bunu bırakayım arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Bunu boşu boşuna örmeyelim. Şöyle dursun. Bakın buradan daha net anlaşılır. Bu hem ütülü. İlk bir sırada böyle yapalım bakın. Şimdi şu sona gelmişim. Evet. Bakın. Hep bir trabzan, bir yaprakla gidiyor kenar. Hep bir tarafa bakıyor kenardaki yapraklar. Yine 6 zincir çekiyorum. 3 4 1 2 3 4 5
6. Şimdi dönüyoruz. Pardon, kaçırdım. Dönüyoruz. Hemen trabzanın dibine bir yaprak yapıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. Bakın buradaki trabzanımız, bir zincir çekiyoruz. Buraya bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir, yaprağın yanındaki boşluğa bir sık iğne. 3 tane zincir, yanındaki trabzana bir tane dörtlü trabzan. Şimdi aynı noktaya batacağız ama önce 4 tane zincir çekiyoruz. Burada aynı noktaya batarak bir yaprak daha yapıyoruz. 1 2 3 kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan. Hep bu işlemler. Yine 3 tane zincir. Buraya bir tane sık iğne. Tekrar 3 tane zincir. Şuradaki trabzanın üzerine bir trabzan. 4 zincir. Ve aynı yere batarak bir tane yaprak. 1 2 3 kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir trabzan. Şimdi 3 zincir. Buraya bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar bir tane yaprak. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yani 2 sıra tekrarından oluşan bir model bu. Şöyle bir zincir çekelim. Şu trabzanlarımız aynı şekilde arada gidiyor. Sanki şöyle şu ikisinin arası gibi düşünebilirsiniz desene. Bunu ben devam edeceğim inşallah. Bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde anlamadığınız bir yer olursa, rengim biraz koyu kaldı. Evet, bunun farkındayım. Anlayamadıysanız diyeyim arkadaşlar, yorumlarda bana yazarsanız açık renk bir iple tekrardan küçük bir parçada gösterebilirim. Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.